Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size DesignCAD 4.7 versiyonumuzdaki farklılıkları anlatacağım. Ana ekranımız yine alışık olduğumuz gibi klasör, model ve pastel sütunlarından oluşuyor. Biz kalıp tasarım ekranındaki farklarla başlayalım. Ekranı açtığımızda gördüğünüz gibi parçalarımız kaydettiğimiz düzende karşımıza çıkar. Örneğin şu parçaları alıp şuraya taşıyalım. Kaydediyorum ve ekranı kapatıyorum. Tekrar açtığımda parçalar kaydettiğim düzende açılacaktır. Bu ekrandaki ilk değişiklik parça çizdir ekranı. Çizime göndermek istediğimiz parçaları seçtikten sonra parçaları çizdir ikonuna tıklarız. Seçmiş olduğumuz parçaları bu alanda görürüz. Bedenler ise hemen alt tarafındadır. İstersek bu bölümden parça ekleyip çıkartabilir veya beden değişikliği yapabiliriz. Şimdi sadece 38 bedeni çizdirelim. Çalıştır butonu ile DesignCAD otomatik bir yerleşim hazırlar. Durdur butonuna bastığımızda sadece seçmiş olduğumuz parçaların 38 beden olanları ekrana gelecektir. Eğer beden ekleyip tekrar çalıştır dersek, bu sefer eklediğimiz diğer bedenlerle birlikte hepsi buraya gelir. Çizimin sonunda istersek parçaları ekranda mouse ile taşıyabilir, kendi yerleşimimizi manuel olarak yapabiliriz. İstediğimiz yerleşimi yaptıktan sonra istersek kaydeder, istersek doğrudan çizime gönderebiliriz. Diğer özelliklerimiz aynı. Örneğin serileri ayrı parça yap kutusunun seçimini kaldıralım ve alt kol astar parçasını seçelim. Şimdi tüm bedenleri seçelim. Serileri ayrı parça yap fonksiyonumun tikini az önce kaldırmıştım. Şimdi tekrar çalıştır diyelim. Durdur dediğimde alt kol parçam beden atımlarıyla birlikte ekrana gelir. Demin de gösterdiğim gibi istersen buradan çizime gönderebilirim. Veya farklı kaydetle bilgisayarımda istediğim bir yere çizim dosyası olarak kaydedebilirim. Çizdir ile çizim klasörümüz neresi ise çizim dosyamı oraya kaydedecektir. Çizim klasörümün adresini seçenekler penceresinden ayarlarız. Bir diğer farklılığımız dikiş işlemlerinde. Örneğin şu parçamızı alalım. Bu parçaya dikiş eklemek istediğimizde dikiş ekle fonksiyonunu seçiyoruz. Dikişimizin başlangıç ve bitiş noktasını seçiyoruz. Karşımıza dikiş ekle penceresi açılır. Dikişin başlangıç noktasındaki köşe tipini, bitişindeki köşe tipini ve aralardaki köşe tiplerini buradan seçebiliyoruz. Görmek için öncelikle şuraya bir değer verelim. Uygula ile dikiş gelecektir. Şimdi başlangıçtaki köşe tipini değiştirelim ve uygula diyelim. Sadece başlangıç noktasına seçmiş olduğumuz köşe tipini uygular. İstersen bitiş noktasında da aynı köşe tipini uygulayabilirim. Ara noktalardaki köşe tipini de el alt satırdan değiştirebilirim. Başlangıç ve bitiş arasındaki köşe noktalarına seçtiğim köşe tipini uygulayacaktır. Uygula ile görelim. İstersem sadece başlangıç noktasını farklı yapabilirim. Tamam dediğimde dikişi uygular ve dikiş ekle penceresi kapanır. Sonradan seçtiğim bir köşenin dikiş köşe tipini değiştirebilirim. Köşe tipini değiştir fonksiyonunu tıklayalım, sonra değiştireceğimiz noktaya. Açılan pencereden istediğimiz köşe tipini seçer ve tamam ile değiştiririz. Burada kullanımınıza uygun köşe tipi hangisi ise o köşe tipini seçebilirsiniz. Dikişi onaylamak için dikişi onayla ikonu seçilir ve parça tıklanır. Parçaya tıkladığım anda parça üzerindeki tüm dikişler onaylanacaktır. Yine 3. versiyonda olduğu gibi dikişin farklı noktalarına farklı değerlerde dikiş verebiliriz. Onayla ile tüm dikişler onaylanacaktır. Hızlıca bir örnekle göstermek gerekirse, kol parçamıza 1 santim dikiş verelim, kol ucuna da 4 santim ekleyelim. Şimdi kol ucundaki dikişlerin köşe tiplerini değiştirelim ve onaylayalım. Yeni versiyonla birlikte bu tarz işlemleri artık çok daha kolay ve pratik şekilde yapıyoruz. Yeni versiyonda noktayı ölçülü taşıma işlemine klavyeden yön tuşlarıyla birlikte kullanılabilecek ek değerler eklendi. Daha önce yön tuşlarıyla noktamızı birer santimlik adımlarla taşıyabiliyorduk. Artık Ctrl artı Shift artı yön tuşlarıyla taşırsak noktamızı 0,5 santimlik mesafelerde hareket ettirebiliriz. Ctrl artı yön tuşlarıyla taşırsak 0,1 santimlik hassasiyetle taşıma yapabiliriz.
Shift artı yön tuşlarıyla taşıdığımızda ise 0,01 santimlik adımlarla noktamızı hassas şekilde taşıyabiliriz. Bir ilave de seçili nokta etrafında döndürme fonksiyonumuza geldi. Örneğin şu parçamızı döndürelim. Eskiden burada döndürme derecesi doğrudan çıkıyordu ve sadece değeri onaylıyorduk. Artık Enter ya da mouse'un sağ tuşuna bastığımızda döndürme açımızı önce görebiliyor, ardından değer girebiliyoruz. Örneğin 45 derecelik bir açı girelim ve parçayı verevine döndürelim. Yataya düz ip ekleyerek işlemi tamamlarız. Bir diğer fonksiyonumuz da şu, artık bu versiyonda parçayı ölçülü olarak taşıyabiliyoruz. Hemen bir uygulamayla gösterelim. Örneğin şu cep parçasını ölçülü olarak taşımak ve başka bir parçaya iç şekil yapmak istiyoruz. Cep ile ön parçasını önce nokta birleştir fonksiyonu ile birleştirelim. Taşıyacağımız parça seçili durumdayken klavyeden Emp tuşuna basarız. Açılan parça taşı penceresinden taşıma değerlerini gireriz. Mesela X yönünde 20 santim, Y yönünde -4 santim girelim. Parçamız girdiğimiz bu değerler kadar taşınır. Şimdi bu parçayı iç şekil yapalım ve işlemi tamamlayalım. Bir diğer özelliğimiz de pili ekleme fonksiyonuna geldi. Artık parçaya pili eklediğimde katlanma yönlerini parçada gösterebiliyorum. Örneğin şu parçamıza bir pili ekleyelim. Şu noktadan başlayıp şu noktaya kadar pili ekliyorum. Açılan pencerede pili sayısını, birinci ve ikinci noktaların derinliğini giriyorum ve yönünü belirliyorum. İstersen bu noktada pilinin uçlarına çıt ve yön oku da ekleyebilirim. Tamam dediğimde pili açılır ve parça üzerinde pilinin katlanma yönleri görünür hale gelir. Buradaki oklar iç şekil olarak eklenir. İstersen bu okları taşıyabilir, istersem seri verebilirim. Bir diğer özelliğimiz parça birleştir. Örneğin şu iki parçayı birleştirelim. Parça birleştir fonksiyonunu seçiyorum. Birleştireceğim parçaların üzerinde birleştirmek istediğim noktaları seçerim. Sonraki çizgiye birleştir ile saat yönünde seçtiğim noktanın sonrasına. Önceki çizgiye birleştir ile de seçtiğim noktanın öncesine birleştirir. Buradan birleşim hattına iç çizgi ekleyebilirim veya kaldırabilirim. Tamam dediğimde parça birleşimi tamamlanacaktır. Aradaki iç çizgiyi ve fazla noktaları sonradan silebilirim. Bir sonraki fonksiyonumuz ölçme işlemleri. Örneğin şu parça üzerinde göstereyim. Bu versiyonda 3. versiyondan farklı olarak parça hattını ve kumaş hattını tek fonksiyonla ölçüyoruz. Dikey ölçü ve kavisli ölçü için tek fonksiyonlarımız var artık. Ayrıca bu versiyonda dikiş noktası ile parça noktasının arasında ölçebiliyoruz. Şimdi şu mesafeyi dikiş payını ölçelim. Tabloya aktarmadan ölçme penceresi üstünde ölçüyü görebiliyorum. 2 santim. Şimdi şu iki nokta arasını ölçelim. Yine ölçüm değerini pencerede görebiliyorum. İstersem A veya B tablosuna aktarıp bedenlerdeki ölçüyü de görebilirim. Bu yöntem kavis hattını ölçmek için de geçerli. Aynı fonksiyonla hem parça hem de dikiş hattını ölçebilirim. Önce hattı ölçelim ve A tablosuna aktaralım. Şimdi de dikiş hattını ölçelim ve onu da B tablosuna aktaralım. Burada bir farklılık da teknik karta aktarma işleminde. Ölçümü teknik karta aktar dediğimde bu ölçü için bir pencere açılır. Ölçüye bir isim gireriz. Örneğin kol evi. Ölçü listesini seçelim. Liste 1 ya da liste 2'yi tercih edebilirim. Bu satırda hangi uzaklık değerini teknik karta aktaracağımı soruyor. Eğer uzaklık seçersem hat uzunluğunu aktarır. X dersem X eksenindeki uzaklığı. Y dersem de Y eksenindeki uzaklık değerini teknik karta gönderir. Biz şimdi uzaklık seçeneğini işaretleyelim. Tamam dediğimde girmiş olduğum ölçüyü seçtiğim ölçü listesinin altına ekler. Kol evi ölçülerim burada görünüyor. Teknik kartı açmama gerek kalmadan bu ekrandan ölçülerimi rahatlıkla görebilirim. Şimdi de şu parçayı ölçelim ve onu da teknik karta aktaralım. Yine aynı şekilde kavisli ölçüm fonksiyonunu seçiyorum. Hattı ölçüyorum ve gönderiyorum. Yine aynı adımları tekrarlıyorum. Bu sefer ölçüye kol evi ismini giriyorum. Yine ölçü listesi bir i seçiyorum. Yine uzaklık değerini işaretliyorum. Tamam dediğimde bu ölçüm de buraya eklenecektir. Ölçülerimi bu ekrandan kolaylıkla takip edebilirim. Teknik kartı açtığımda ise ölçü listeleri burada yer alır.
hem kol evi hem de kol evi ölçülerim teknik kartta görünecektir. Şimdi pens fonksiyonumuza bakalım. Design CAD versiyon 3'te pens eklerken iki nokta arasını seçmek zorundaydık. Şimdi sadece pens eklemek istediğimiz noktayı seçmemiz yeterli. Açılan pencerede örneğin pens enini 4 santim girelim. Design CAD girdiğimiz bu değeri 2 santim sola, 2 santim sağa olacak şekilde otomatik olarak dağıtacaktır. Pens boyunu da örneğin 8 santim girelim ve sol seçeneğini işaretleyip tamam diyelim. Pensimiz bu orta noktadan 2 santim sola, 2 santim sağa olacak şekilde açılacaktır. Şimdi de pens değiştir ile diğer özelliklere bakalım. Artık pense bir çizim veya delgi noktası da ekleyebiliyoruz. Delgi noktası kutusunu işaretleyelim. Şu noktadan içeriye bir nokta eklemek istersek, örneğin 2 santime -2 yazarız. Çizim noktası seçeneğini seçip tamam diyelim. Bu şekilde seçtiğimiz noktadan 2 santim içeriye bir çizim noktası eklenir. İstersek bu noktayı delgi noktasına da çevirebiliriz. Kesim özelliğini seçelim ve tamam diyelim. Bu versiyonda pens noktasını taşıma özelliği de eklendi. Pens noktasını taşıdıktan sonra yeni konumunu onaylarken Design CAD Pens'in bu yeni konuma göre doğru kapanabilmesi için ayakların konumunu nasıl ayarlamak istediğimizi sorar. Kısa kenarı uzat dersek, kısa kenar uzun kenarın boyuna uzar ve pens kulakçığı yeni konuma göre şekil alır. Şimdi geri alalım ve tekrar taşıyalım. Bu sefer uzun kenarı kısalt dediğimizde uzun ayak kısa ayağın boyuna çekilir ve pens kulakçığı ona göre ayarlanır. Yine geri alalım ve bir kez daha taşıyalım. Bu defa iki kenarın ortalamasını al dediğimizde Design CAD iki kenarın ortalamasını hesaplar ve ayakları buna göre yerleştirir. Bu durumda da pens kulakçığı otomatik olarak yeni noktaya uygun şekilde şekil alır. Pensi açmakla ilgili de şöyle bir farklılık var. Pens açtıktan sonra kanatçığın yeni konumunu onaylarken pensi açtığım taraf için bir mesafe ya da yüzde değeri girebiliyorum. Diğer taraf ise bu değere göre otomatik olarak açılır ya da kapanır. Örneğin buradaki değer şu anda 2.58. Biz bunu 2 santimetre yapmak istersek buraya 2 yazalım. Design CAD bu kısmı 2 santime çeker ve diğer kanadı da ona göre orantılı şekilde açar. Bu işlemi yaparken sadece sabit bir değer değil, yüzde değeri de girebiliriz. Örneğin %30 dersek bu kısmı %30 oranında daraltır ve diğer tarafı da otomatik olarak buna göre açar. Bir diğer değişikliğimiz ise metin eklemede. Parça içerisine eklediğimiz metinlerde yazının fontunu, stilini, büyüklüğünü ve rengini dilediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Şimdi metin değiştir fonksiyonuyla bir düzenleme yapalım. Font olarak Design CAD'i seçelim, rengi siyah yapalım ve boyutu da biraz küçültelim. Bir diğer değişiklik çıt işlemlerinde. Şuradaki çıtı silelim. Ardından şu noktaya yeni bir çıt ekleyelim. Çıtı ekledikten sonra üzerine çift tıklarsam çıt değiştir penceresi açılır. Bu pencereden çıt tipini değiştirebilirim. Toplamda 4 farklı çıt tipimiz var. En boy bölümünden çıtın ölçülerini istediğim gibi ayarlayabilirim. İstersem çıtı ters çevir seçeneğini kullanarak çıtı parça dışına atabilirim. Ayrıca çıtı açı da verebilirim. Örneğin 60 derece diyelim. Bu açı serilere de aynı şekilde yansıyacaktır. Eğer açı değerini kaldırırsam sistem otomatik olarak çıtı parça hattına dik hale getirecektir. Sırada parça kilitleme özelliğimiz var. Çalışma alanında seçtiğimiz parça ya da parçaları parça kilitle fonksiyonu ile kilitleyebiliriz. Artık bu parçalar üzerinde taşıma, değiştirme ya da seçme gibi işlemleri yapamam. Özellikle iki parça üzerinde çalışırken bu özellik gerçekten çok işinize yarayacak. Kilitli parçayı tekrar açmak istersem sadece parçayı seçip tıklamam yeterli. Design CAD'in yeni versiyonunda artık tüm ekranlarda menüleri taşımak mümkün. Örneğin, model resmini ekranda istediğimiz bir konuma taşıyabiliriz, resmi küçültüp büyütebiliriz ve biz ekranda çalışırken model resmini aynı anda görebiliriz. Şimdi model resmimizi yerine alalım.
Resmi hangi köşeye sabitlemek istiyorsak o köşeye doğru yaklaştırdığımızda küçük pencereler açılır. Bu pencereler üzerinden istediğimiz konumu seçip resmi sabitleriz. Bu versiyonda ayrıca çalışma ekranımıza ek ikonlar da ekleyebiliyoruz. Üst menüde sağ mouse tuşuna bastığımızda açılan Customization penceresinden eklemek istediğimiz fonksiyonları seçeriz ve mouse ile istediğimiz çalışma barına sürükleyip bırakırız. Örneğin çakışma noktaları. Noktaları hizala ve azalt fonksiyonlarını bara taşıyalım ve kullanalım. Sağ sütundaki parçalar bölümünde parçaların sıralamasını değiştirebiliriz. Şu anda sıralama model tasarım ekranındaki sıraya göre yapılmış durumda. İstersek bu sıralamayı kumaşa göre değiştirebiliriz. Örneğin astar, çizim, kumaş sıralaması gibi. Ya da yöne göre sıralayabiliriz. Orijinal 2x gibi. Model tasarım ekranında hangi sıralamaya göre kaydedersek, kalıp tasarım ekranı da aynı sıralamayla açılır. Mesela şimdi parçaları isme göre azalan şekilde sıralayalım. Gördüğünüz gibi yaka tela en üstte yer alıyor. Kalıp tasarım ekranına geçtiğimde de yaka tela yine en üstte olacaktır. Şimdi de yazdırma ekranına bakalım. Örneğin şu parçayı yazdıralım. Açılan pencerede üst kısımda parça bilgileri yer alır, hemen altında ise parçanın görselini görürüz. Buradan tamamını göster ile sayfa görünümünü tam olarak ayarlarız. Ölçü göster kutucuğunu tıkladığımda parça üzerindeki ölçüleri, parçanın serilerini tıkladığımda serileri ve seri kuralları kutucuğunu seçtiğimde ise parçanın seri atımlarını görürüz. Gerçek ölçü kutusu ile parçayı gerçek ölçüsünde görürüz. Sayfa ölçüleri uygunsa çıktı alabilirim ya da parçayı farklı bir formatta kaydedebilirim. Üst satırdan yazıcıyı seçerek yazdırabilir, hemen yanındaki ikonla hızlı yazdırma yapabilirim. Bu fonksiyonla sayfa ayarlarını yapabilir. Bu fonksiyonla da parçamın üzerine istediğim bir yazıyı ekleyebilirim. Bu ekrandan sadece yazıcıya göndermekle kalmam, aynı zamanda dosyayı farklı formatlarda da kaydedebilirim. PDF, Word, metin veya resim dosyası olarak dosyamı kaydedebilirim. Şimdi PDF olarak kaydedelim ve açalım. İstersen bu dosyayı mail olarak veya başka bir yöntemle paylaşabilirim. Teknik kart işlemlerinde de farklılıklar var. Teknik kart ekranımızı açalım. Örneğin burada ölçü listesi bir sekmesinde ölçülerim var. Bu alanı seçip kopyala deyip Excel'e yapıştırabilirim. İstersem Excel'de hazır bir form varsa, örneğin şu sütun gibi, bunu seçip kopyala ile teknik kartıma yapıştırabilirim. Kalıp tasarım ekranındaki farkları anlattım. Şimdi de pastel ekranımıza bakalım. Pastel ekranımız da kalıp tasarım ekranı gibi çalışır. Mouse'un orta tuşuyla ekrana yaklaşabilir, uzaklaşabiliriz. Parçaları mouse ile seçebilir ve kolayca taşıyabiliriz. Birden fazla parçayı aynı anda seçip işlem yapabilir, klavye kısa yollarını da kullanabiliriz. Bu versiyona eklenen yeni bir özellikle artık pastel ekranında ölçme işlemi de yapabiliyoruz. Seçtiğimiz birinci nokta ile ikinci nokta arasındaki mesafeyi kolayca ölçebiliriz. Ölçüm işlemini sadece parçalar arasında değil, aynı zamanda parça üzerindeki herhangi bir hat için de yapabiliriz. İstersek, kalıp ekranında olduğu gibi iki noktayı birleştirme işlemi de burada kullanılabilir. Pastalı tam ekran görmek istersek şu ikona tıklarız. Tamamını bir arada görmek içinse hemen altındaki ikonu kullanırız. Pastal'daki en önemli değişiklik parça güncelleme özelliği. Bir önceki versiyonda kalıpta yaptığımız tüm değişiklikler doğrudan Pastal'a yansıyordu. Bu versiyonda ise artık otomatik olarak yansımıyor. İstersek Pastal'ı biz manuel olarak güncelliyoruz. Bunu bir örnekle gösterelim. Kalıp ekranına geçelim. Kumaş pastalında kullandığım şu ön kesim parçasını x ekseninde uzatalım ve kaydedelim. Pastal ekranına geri döndüğümde yaptığım değişikliğin henüz yansımadığını görüyorum. Parçam hala eski boyutunda duruyor.
Parçaları güncelle ikonuna tıkladığım an, yaptığım değişiklik anında bu parçaya yansır. Parça yerleştirme işlemlerini her zamanki gibi yön tuşlarıyla yapabiliyorum. Ama istersem parçayı mouse ile başka bir parçanın üzerine taşıyarak da yerleştirebilirim. Bu tarz üst üste binme durumlarının önüne geçmek için parçaların üst üste binmesini engelle butonunu aktif hale getirmem gerekir. İkonu aktif ettiğimde artık bir parçayı diğerinin üzerine taşıyamam. Parçam diğer bir parçanın üzerine binmiyor. Ama üst üste bindirmek istersem bu ikonu pasif hale getiririm ve iki parçayı rahatça üst üste yerleştirebilirim. Yine bu ekranla ilgili olduğu için anlatmam gereken önemli bir bölüm daha var. Versiyon 4.7 ile birlikte karton kesim ve tek kat kesim makineleri için yeni kalem başlıkları eklendi. Karton kesici ya da tek kat kesici kullanıyorsak bu alandan dosya formatını değiştirebiliriz. İstersek PLT uzantısını HPGL olarak değiştirebiliriz. Bu kullandığımız makineye göre belirlenir. Gönderdiğimiz dosyanın büyüme katsayısını da buradan değiştirebiliyoruz. Bu hassas bir ayardır. Burada dikkatli olmak gerekir. Kesim dosyamızda görmek istemediğimiz bir özellik varsa, özelliğin solundaki kutunun tikini kaldırmamız yeterlidir. Varsayılan olarak tüm kutucuklar işaretli gelir. Her bir özellik için kalem seçimini yapmak üzere sağındaki oka tıklarız. Açılan pencereden o özelliğe atanacak kalemi, yani SP'yi seçeriz. Toplamda 8 farklı kalem var. Hangisi uygunsa onu belirleriz. Örneğin parça hattı için SP1'i seçelim. Delgi noktaları için de SP3'ü seçelim ve delgi çapını 3 mm yapalım. Düz ip, dikiş ve metin özelliklerini de kapatalım. Burada yaptığımız tüm ayarlar biz değiştirmediğimiz sürece aynı şekilde kalır. Aynı şekilde kumaş kesici dosyasında da standart dosya uzantısı ISO'dur. Ama istersek bunu kat ya da GBR olarak değiştirebiliriz. Kat sayıyı ve çıt tipini de buradan ayarlayabiliriz. Diğer tüm özellikler bir önceki versiyonla aynı şekilde çalışır. Şimdi çıkış diyelim ve bu ekranı kapatalım. Bu ekranda da tıpkı kalıp ekranında olduğu gibi çalışma alanımı özelleştirebilirim. Sık kullandığım fonksiyonların kısa yollarını doğrudan ekrana taşıyabilirim. Örneğin çizgi eklemekle ilgili iki fonksiyonu alıp ekran üzerine taşıyalım. Hazırladığımız pastalı yazıcıya gönderme işleminde de yeni versiyonla birlikte bazı farklılıklar var. Pastal ekranında üst menüden yazdır ikonuna tıklayarak pastal bilgisi ekranını açarız. Öncelikle açılan sayfanın boyutunu ayarlayalım. Pencerenin üst satırında pastala ait genel bilgiler yer alır. Orta kısımda pastalın genel bir görüntüsünü görürüz. En alt satırda ise pastalın detaylı bilgileri yer alır. Üst menüdeki yazdır ikonuna tıklayarak yazıcımızı seçeriz ve çıktıyı göndeririz. Hemen yanındaki hızlı yazdır ikonuyla ise pastalı bilgisayara bağlı varsayılan yazıcıya doğrudan göndeririz. Sayfa ayarları bölümünden sayfa boyutunu seçebilir, dikey mi yatay mı olacağını belirleyebiliriz. Filigran bölümünden sayfaya bir uyarı ya da not ekleyebiliriz. Örneğin, onaylandı yazalım. Tamam dediğimizde bu yazı sayfanın ortasında görünecektir. En sağdaki export bölümünden ise sayfamızı farklı formatlarda kaydedebiliriz. PDF, Word, Excel, metin veya resim dosyası olarak dışa aktarabiliriz. Şimdi biz PDF olarak kaydedelim. Gerekli ayarları yapıp tamam diyelim ve dosyamızı açalım. Bu dosyayı ister bilgisayarınızda saklayabilir, ister mail veya WhatsApp gibi yollarla müşterinize kolayca gönderebilirsiniz. Son olarak yeni versiyonumuzla ilgili yardım dosyasına üst menüdeki yardım bölümünden ulaşabilirsiniz. Bu yardım dosyası internet üzerinden çalışır, dolayısıyla bilgisayarınızın internete bağlı olması gerekir. Yardım dosyasında tüm fonksiyonların detaylı açıklamaları yer alır. Ayrıca videolu anlatımlarla da size daha fazla destek sağlayacaktır. Bu videoda size ana hatlarıyla DesignKit'in yeni versiyonundaki farkları anlattım. Umarım açıklayıcı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.